Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle 2023 FIDE Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nın 5. turunda Magnus Carlsen ile Timur Gareev arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu oyun ortasında Magnus Carlsen'in yaptığı iki aslında mükemmel hamlenin ve de tabii ki oyunun genelinde güzel fikirler barındırması sebebiyle hoşuma gitti. Yani incelerken özellikle hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu oyun 15+10 tempoda hatırlatmak isterim. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Evet. Şimdi burada klasik E4, E5, at F3, at C6, fil B5, A6, fil A4, D6 kısa rok, fil D7, C3 hamlesi. Bunlar zaten bildiğimiz gibi kitap hamleleri. Yani bunlara az çok hakimizdir. Şimdi burada beklediğimiz hamleler G6, at F6 işte yani gibi hamleler olabilir. Ya da örnek veriyorum uzun rok atmaya niyetliysek vezirimizi E7'ye ya da vezir F6'ya gidebiliriz diye düşünebiliriz. Burada şimdi Timur Gareev aslında çok fazla tercih yani son zamanlarda diyebileceğim bir hamle, yani son zamanlarda tercih edilen bir hamleyi yapıyor. G5 hamlesini oynuyor. Makina çok aşırı beğenmese de yine de tabii ki iyi bir hamle diyebiliriz. Burada aslında siz uzun rok atmaya niyetli olduğunuzu belli ediyorsunuz ve buradan şah kanadından piyon sürüşleri yapmaya niyetli olduğunuzu aslında burada açık bir şekilde net şekilde yani belli ediyorsunuz. Peki şimdi Carlsen buna bir tepki veriyor mu peki? Hayır. Kendi planladığı hamleyi yapıyor. D4 hamlesini oynuyor. G4, at E1 ve H5 hamlesi. Dediğim gibi rakibimiz uzun rok atmaya niyetli, bir ara vezir F6 oynayabilir. Vezir E7 aslında mantıklı olmaz. Vezir F6 oynar büyük ihtimalle. Vezir F6 oynayıp uzun rokunu atıp ondan sonra bir şekilde şah kanadından rakibin üzerine gelmeye çalışacak. Peki Carlsen şimdi burada nasıl devam ediyor? Burada fil E3 ile devam ediyor. Şimdi burada benim sormak istediğim bir soru var. Sizce burada F4 mü oynanmalı, D5 mi oynanmalı, yoksa Carlsen'in yaptığı gibi fil E3 mü oynanmalı? Çünkü benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Ben burada fil E3 oynamak yerine D5 yapsam, hani atı buradan bir şekilde nasıl diyeyim bu güzel C6 karesine kovmaya çalışsam sağlıklı olmaz mıydı? Yani atı geri püskürtmeye çalışmak iyi olmaz mıydı? Burada çünkü D5 yaptıktan sonra zannediyorum at A5 gibi bir hamle yapamazsınız. Siyahlar çok kötü kalır. At C E7 gibi bir hamle bence atın burada pasif kalmasına sebep olur. G6'da da ne kadar çok iş yapabilir emin değilim. Buralara aslında gelme durumu olabilir mi diye düşünüyorum. Olabilir aslında ama bunu derinlemesine şimdi analizini yapmayalım. Yani ben burada D5'i şahsen bir düşündüm. Yani kendi maçlarımda da oynamaya çalışıyorum. Böyle hamlelere dikkat ediyorum tabii ki. Ama Carlsen'in böyle bir hamleyi tercih etmemesinin muhakkak bir sebebi vardır diye düşünmek istiyorum. Şimdi file 3'ü inceleyelim. File 3 burada bize neyi veriyor? Siz burada E4 yaptıktan sonra C4 mi yapmayı planlıyorsunuz? Fil D4 yapmayı planlayıp örnek veriyorum. E4, fil D4, at D4, vezir D4 gibi bir şey mi planlıyorsunuz? Ya burada çünkü konum eşitlendi. Yani başka kestirebildiğim bir hamle dizisi çok olmadı açık ve net bir şekilde. Şimdi devam edelim. Carlsen'in fil E3 hamlesine karşı Timur Gareyev'in bir yanıtı var. Aslında rakibimiz en doğru hamleyi oynamış. Yani oyunu neredeyse hafif, yani Carlsen'in yine tabii ki şeyinde kalarak fil H6 oynamış. Vezir E2. Vezir F6, bahsettiğim gibi vezir F6 yapıp uzun rok atacağını söylemiştim. Yani atabileceğini tabii ki söylemiştim. Şimdi burada D5 oynuyor Carlsen. D5'ten sonra at D3 hamlesi. At D3 bence güzel bir hamle. Şimdi burada bilgisayarımız at A3 gibi bir hamle öneriyor. Bundan sonra da at C4 gibi bir hamle tabii ki çok kuvvetli bir hamle olacaktır. Bu C4 e, belki B5 ile hani burada bir çatal durumu oluşturabilir diye düşünebilirsiniz ama bu fil bir şekilde B3'e çekilebilir at A3'ten sonra diye düşünüyorum. Peki
At G E7 ve burada at D2 hamlesini bilgisayar çok beğenmedi. Şimdi şahsen ben de bir düşünüyorum, yani at D2 hamlesi neden? Şimdi şöyle, daha demin bahsettiğim gibi at C4 hamlesi gibi bir hamle planlıyorsanız zaten B5 var. Önce fil B3 çekip ondan sonra at C4 hamlesini yapmanız halinde yine B5'e ne yapıyorsunuz bu sefer? Yine at D2 mi at A3 mu oynuyorsunuz? Hani bu tarzda bir durum oluşuyor. Burayı tam olarak anlayamadım. Umarım Carsen'i anlayabilecek seviyeye bir gün gelirim diyeyim. Çünkü at D2 hamlesine tam olarak anlam veremedim. Peki Timur Garayev'in hamlesine bakalım. At G6. At G6 da aslında yanlışlık. Burada uzun rok atması bana göre daha sağlıklıydı. Abimiz uzun rok atmayı tercih etmediyse kafasında bir plan vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi Carsen'in oynadığı hamle at C5 hamlesi. Fil C8. Kale A D1. Ve burada at F4 hamlesi geliyor. Rakibimiz burada hata yapıyor. Burada süre sıkışıklığı da yok ve burada baktığınızda 1,5 dakika neredeyse düşünmüş ve burada hata yapıyor. Şimdi Carsen'in burada gücünü ortaya çıkaran bir şey görüyoruz. Carsen konumu çok güzel bir şekilde değerlendiriyor ve bilgisayarın verdiği tek doğru hamleyi yapabiliyor. Evet, sizce bu hamle nedir? Yorumlar kısmında tabii ki de bekliyorum. 1, 2, 3. Evet. Bu hamle bir F4 hamlesi. Bu hamle çok hoşuma gitti. Gerçekten konumun gereğine ve bilgisayarın da tabii ki önerdiği tek doğru hamle olan bu hamle muhteşem bir hamle. Carsen'i seviyoruz bu yüzden filan demişim. Tabii ki seviyoruz Carsen'i. Evet. Fil F4'ten sonra burada fil F4 oynandı. Burada at D3 hamlesini pek beğenmesem de yani idare edilebilir. Burada kısa rok yapıyor rakibimiz. Yani artık fil C8'i bir daha işte örnek veriyorum fil E6'ya getireceğim de uzun rok atacağım da artık bununla uğraşmak istemiyoruz. G3 fil H6 F4 hamlesi geliyor. F4 hamlesi hatırlarsanız daha bayağı hatta 10. hamlelere kadar dayanan bir hamle dizisinde hani yer alıyordu diyelim. Ama Carlsen şimdi yapmayı tercih ediyor. GF3. Burada at F3'ten sonra fil G4 hamlesi geldi. Peki biz şimdi burada niye vezirimizi açmazdı hatta kalemizi açmazdı bırakıyoruz diye düşünürsek burada aslında Carlsen'in ufak ufak gerçekleştirmeye çalıştığı bir plan var. Vezir G2'ye vezir E6 ve fil B3 hamlesi. Rakibimizin bu ufak da olsa iyi olan hamlesini biz fil B3'ü çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz ve üstünlüğü elimize alıyoruz. Kesinlikle rakibimiz buradan sonra nasıl konumu daha iyi hale getirecek kendisi için hiçbir fikrim yok. Şimdi bakalım bir şeyler deneyecek tabii ki Timur Gareev. Vezir E7, H3, fil E6, at H4, fil E3, şah H2, vezir G5'ten sonra at F5, vezir özür diliyorum fil B6, H4, vezir F6, vezir E2, vezir H8 gibi hamleler şu anda oynanıyor. Farkındaysanız Timur Gareev burada kısa rok atmanın sıkıntılarını yaşamaya başlıyor. Carlsen bir şekilde şahını güvenliğe almaya çalışıyor. Aslında çok da büyük bir tehdidi yok kendisi için. Şimdi kalelerini ya da vezirlerini bir şekilde hatta atlarını da aynı şekilde aktarıp artık şahı bitirmeye yönelik hamleler yapmaya çalışacağız. Belki de gerek kalmayacak buna. G4, vezir H7, G5, şah H8, at H6, fil B3, AB3, F6, vezir H5, fil E3, kale D E1 ve burada FG5'ten sonra kale F8, kale F8 ve kale E3 hamlesinden sonra rakibimiz burada terk etmiş. Çünkü konumu gerçekten nasıl kurtaracaksınız benim hiçbir fikrim yok. Yani Timur Garayev'in de zannediyorum artık 40 saniyesi kaldığı için ve de kurtarılamayacak bir konum olduğunu düşündüğü için olabilir zannediyorum. Ki bir de zaten at geri kaldı farkındaysanız.
Bundan ötürü Timur Gareev terk etmiş. Peki devam etmeye çalışsaydı kendisi nasıl devam etmeliydi? Mesela bilgisayarın en önerdiği en iyi hamle olarak Şah G7 hamlesini veriyor. Ama ben bu hamleyi çok beğenemedim. HG5 gibi bir hamlemiz var. Vezir G6'ya, Vezir H4. Hani buralar çok umutsuz bir vaka. Yani buraları çok konuşmaya aslında gerek yok diye düşünüyorum. F5, özür diliyorum. At F5, Şah F7, Kale H3, Kale D8 gibi gibi devam ediyor ama yani çok umutsuz vaka gerçekten burası. Burada artık zaten büyük ustalar normalde terk eder diyeyim sevgili arkadaşlar. Evet, kale E3'ten bırakalım o zaman. Umarım analizi beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir analiz, öğretici bir analiz yapabilmişimdir diyerek analizimizi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Ee, Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Magnus Carlsen'in bu oyunu hakkındaki düşüncelerinizi, FIDE 2023 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası hakkındaki düşüncelerinizi ve bizim Cem Kaan, Edis ve de zannediyorum Vahap vardı. Onların oynadığı oyunları da analiz etmemi isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.